Part 2 videom. Birinci videoyu açıklama kısmına ve yorum kısmına linkini ekledim. Oradan bu hırkanın birinci videosunu izleyebilirsiniz. Ayrıca oynatma listesine de ekleyeceğim. Oradan da bulabilirsiniz ve devam ediyoruz. Evet, part 2 videodan devam ediyoruz. Arka bölümünün motiflerini öncelikle birleştireceğiz. Bu videoyu bu şekilde yapmamın sebebi gerçekten çok acemi örgücülerimiz var. İlk defa yapacak örgücülerimiz var. Onun için uzun uzun kesmeden anlatmaya çalışıyorum. Şimdi tek bir videoda toplasam 2 saatlik video telefonda yapıp YouTube'a yükleyemiyorum. Onun için bu şekilde parça parça yüklüyorum. Şimdi bakın arka parçada biz 3 tane motif yan yana getirmiştik. Tabi sizler daha büyük yapanlar falan part 1 videoda bahsettiğim gibi 4 tane motifi de yan yana birleştirip de büyütebiliyorsunuz. Aynı ön kapakta yaptığımız gibi aynı tekniği de buraya uygulayacağız. U şeklinde önce bir kremle örüyoruz. Zaten önü yapanlar bu arkayı zaten kolaylıkla yapacak. 2 tane öncelikle yapıyoruz. Nasıl motifi yaptıysak aynı teknikle bakın orta kısmından birleştiriyor, trabzanlar yapıyoruz. Bakın boşluğa batmıyoruz. Sadece motifleri birbirine eklerken yapacağız. Şimdi öncelikle bunları bir yapalım. Şimdi burayı bu şekilde U olana kadar örelim. Evet, geldik. Bakın U şekline. Şimdi şu köşeye 2 tane trabzan yapıyorum. Ve 2 zincir çekiyorum. Bu kadar. Şimdi bu motifi buna ekleyeceğiz. Yakınlaştıralım hemen. 2 tane zincir çektikten sonra tel aldım. Tamam mı? Herhangi bir köşeden geliyorum, bu köşeye battım. Boşluğa 2 tane yaptım. Şimdi bu trabzanlar birbirlerine bakacak şekilde birleştireceğiz. Onun için şuradan boşluk kısmına geldik. Sık iğne yaptım. Tel aldım. Şimdi burada sakın boşluğa batmıyorsunuz. 2 trabzan ortasına batıyoruz. 1 2. Şimdi bu kremler birbirine bakması için şu boşluktan geldim. Sık iğne yaptım. Bu şekilde motifleri birbirine ekliyoruz. Evet, örelim, devam edelim. Köşeye kadar. Yanlış yapmışım. Evet, geldik. 2 yapıyoruz. Şimdi geldik köşe kısmına birleştirmeye. Bir zincir. Geldik bu tarafa, şimdi tığ geçirdik. Sık iğne, bir zincir. Şimdi geliyoruz, devam ediyoruz.
Şimdi aynı burayı nasıl U şekli yaptıysak bunu da aynı bu teknikle U şekli yapana kadar buraya geliyoruz. Bu motifi buraya ekleyeceğiz. Evet, bakın. Geldik köşe noktasına. 2 zincir çektim. Şimdi diğer motifi buna ekleyeceğim. Aynı teknik ile. Rıfkı seni döveceğim. Bunun sevgi zamanı geldiği için bak nasıl sevdiriyor kendini. Kedi köpek. Sevmeyeceğim seni. Şimdi buradan tel aldık. Herhangi bir yerden, köşeden 2 trabzan. Şimdi ne yapmıştık? Bakın boşluk kısmına geldim. Birleştirdim. Tel aldım. Şimdi bakın şuradan 1 2 bakın aynı teknik ile birleştiriyorum. Yani bundan sonra tüm motifleri bu şekilde birleştirebilirsiniz. İstediğiniz her şey. Şimdi bu ikili olduğu için ben farklı teknikle ördüğüm için bunları, ama diğer motif birleştirme videolarım var. Sayfamda bulabilirsiniz. Şimdi köşeyi de tekrar göstereceğim. Evet, köşe noktası da bu şekilde aynı. Bakın geldik. Zincir. Şimdi sık iğne, bir zincir bitirdik. Evet. Bundan sonra bu şekilde tamamlıyoruz. Evet. Şimdi geliyoruz U şekline. Daha motif eklemeyeceğimiz için bundan sonra buradan buraya kadar gelelim. Şuradaki ek yerine yapılacak yeri göstereyim ve komple bitirelim. Bu arada Rıfkı saldırıyor. Biraz da bunu sevelim. Aslında bunu şu an sinirlenmesinin sebebi tamamıyla simle, sarı, böyle parlak, nerede süslü püslü şeyler var. Seviyor beyefendi. Niyeyse. Neyse, yapıp gelelim. Ben de şu Rıfkı'yı biraz seveyim. Evet, geldik. Bakın köşe kısmını döndüm. Şimdi şurada yapılması, şu iki yerde yapılması gereken işlem var. Basit zaten orası. Daha önceden de gösterdim zaten. Şöyle buraları örelim. Evet. Bakın bura köşe olduğu için buraya boşluğa batıyorum. 2 tane yapıyorum. Şimdi bir zincir geldik. Bakın şuradaki noktaya sık iğne, bir zincir. Şimdi bu boşluğa da 2 tane yapıyorum. Yani bu motifin diğer köşesi de tamamlanmış oluyor. Bu şekilde bu sırayı komple bitiriyoruz hanımlar. Şimdi diğer kenarı da aynı teknikle yapacağız. Bir zincir, sık iğne, bir zincir. Şimdi 2 tane yapıyorum.
Evet, bundan sonra yukarı doğru öreceğiz hanımlar. Dümdüz öreceğiz. Ne eksiltme ne artırma, hiçbir şey yapmayacağız. Şu sıramızı da bitirelim. Zaten bundan sonrası çok kolay. Evet, geldik. Şimdi buraya da 2 tane trabzan. Şimdi 2 zincir ve bitiriyoruz. Kapattık. Şimdi 2 zincir çektik. Bakın bu şekilde tamamladık arkayı. Tabi sizler 4-5 yapanlar için devam edin. Şimdi yukarı doğru dümdüz öreceğiz hanımlar. Aynı bunun gibi. Nasıl yaptığımı göstereceğim şimdi. Çok basit. Hemen şuradan 1-2 zincir çekiyorum. Döndük. Tamam mı? Şuraya bir trabzan. Şimdi hanımlar, burada şu 2 trabzanın ortasına 2 tane yapıyoruz. Aynı teknikle devam ediyoruz. 2 trabzan, ortası 2 tane trabzan. Bak, şu boşluğa batmıyoruz. Lütfen hani buna dikkat edin. Bakın, başlarken bir tane trabzan yaptım. Zaten köşelerde bir tane trabzan olacak. Geleceğiz, buraya da bir tane yapacağız. Şimdi buradan şuraya kadar öreyim. Sonra buradaki dönüşü de göstereyim. Ondan sonra toplam önü 24 sıra örmüştük. Burayı da toplamda 22 sıra öreceğiz. Çünkü omuz payı çıkartacağız. Onu da göstereceğim. Şimdi ben hemen şunu buraya atayım. Bu arada şurada sık iğne var ya, oraya 2 tane yapacağız. Çünkü ek yeri olduğu için buraya 2 tane yapmamız lazım. Yoksa kötü durur. Bakın, bu detaylar çok önemli hanımlar. Hani atlamadan geçiyorum. Aklıma geldikçe anlatmaya çalışıyorum. Yani hata yapmamaya çalışıyorum. Elimden ne gelirse artık. Bakın. Böyle. Bak, burada da var sık iğne. O sık iğne üzerine 2 tane yapıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Evet, bakın hanımlar, şimdi geldik. Zaten bundan sonra dümdüz yukarı öreceğiz. Sadece şu köşe dönmeyi göstermek zorundayım ki göstermedin diye kızmayın bana. Bakın, şurayı da yaptık. Bu köşeye sadece bir trabzan, nasıl başladıysak o şekilde bitiriyoruz. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Tıpkı bakın, şimdi bir trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde yukarı doğru toplam 24 sıra örüyoruz. Zaten bunu böyle içlerine doğru yaptığınız zaman aslında modelinizde hata yapmazsınız. Bakın, bu şekilde yukarı doğru örüyoruz. Şimdi ben bunu böyle alıyorum kenara. Toplam 22 sıra ördüm. Tabii 2 yaş yapanlar 24 sıra örer. Sonra 2 tane fazlalık katar. Hani o şekilde ayarlayacaksınız. Yani diyelim buraya kaç sıra ördüyseniz 2 eksik öreceksiniz. Çünkü 2 sıra omuz payı gideceğiz. Bizim bu Rıfkı da ben nereye tutuyorsam şuna tutayım. Hii, ısırdı etimi. Ya bu bir de normal bir kuş değil. Papağan bu. Gagası çok büyük. Şimdi geldik. Bakın. Buradan bir trabzan. Şimdi ne yapacağız? Omuz kısmına 5 tane vardı ya, şuraya 5 tane ikili gruplarımız vardı ya, 1 2 3 4 5, aynı şekilde buraya da yapacağız hanımlar. Şimdi 2 6 tane var olanlar 6 sıra 6 tane yapacak. 7 olanlar 7. Yani yaş büyüdükçe omuzda birer birer genişliyor hanımlar. Şimdi 4 ve 5. 5 tane yaptık. Şimdi geliyoruz.
Hemen buraya sadece bir tane yapıyorum. Bu kadar. Şimdi bir zincir, iki zincir çekiyorum. İkinci sıramı da yapıyorum. Bunda ipler karışmış ama şimdi iki tane omuz ördükten sonra ipi sakın kesmeyin. Önleri, ön kapağını birleştireceğiz. Şimdi hemen şurada bir tane trabzan ve bitirdim. Bir zincir kilitledim. Şimdi parçanın ön yüzü size bakacak. Arka yüzü ters. Şimdi birleştiriyoruz hanımlar. Ben burada bir fırfır denemesi yapmıştım da sökmeyi unutmuşum. Şöyle bakın. Ön yüzleri birbirine bakacak şekilde getiriyoruz. Tamam mı? Şunu ben bir sökeyim. Ön yüzler birbirine bakacak şekilde getirdik. Şimdi burayı birleştireceğiz. Sık iğne tekniğiyle bakın sırayla zaten aynı sayılar. Şimdi şuradan da böyle geçirelim. Kızıyor bana dokunduğum için. Sahipleri hemen neye böyle afilli nerede renk varsa hemen sahipleniyor. Ona asla dokunamazsın. Evet, şunu da böyle birleştiriyoruz ve bitirdik. Bunları sonra içeriden temizleriz. Şimdi ipi keselim. Bakın bu şekilde ön kapakla arkayı birleştirdik. Şimdi bu omuza hemen geçiyoruz. Bakın aynı şekilde şimdi 1 2 3 4 5 6 sayalım. 1 2 3 4 5 6. 6 saymamızın sebebi burada bir trabzan yapacağız. Buradan başlayacağız. Buradan başlamıyoruz. Çünkü sıramızı buradan başlamıştık. Böyle gittik, sonra döndük. Aynı teknikle buradan başlayıp böyle gideceğiz, döneceğiz. Şimdi bir evet. Şimdi geldik, yapıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Şimdi diğer kapağı alıyoruz. Şimdi bunu Rıfkı'ya vereyim. Al Rıfkı. Bunu ver bana.
Şimdi bakın ön yüzüne döndürüyoruz. Ön yüzleri birbirine bakacak. Şimdi omuzları birleştiriyoruz. Kızdı bana. Deli. Şimdi kafese de atarsam susmayacak. Odaya atsam hiç susmayacak. Şimdi kızım okulda olduğu için şimdi Rıfkı boş kaldı, yalnız kaldı. Rıfkı'yla kızım ilgilendiği zaman rahat ediyorum. Ya dur. Böyle hanımlar birbirine ekliyoruz. Rıfkı, Çatalos. Burayı da ekliyoruz ve bitirdik hanımlar. Zaten çok basit bu işlemler. Evet. Şimdi bakın bu şekilde az çok ortaya çıkmaya başladı modelimiz. Şimdi hanımlar şu önce yanları birleştireceğiz. Sonra iç olan yere yapacağız. Yine ters çeviriyoruz. Rıfkı izin vermiyor tabii ki. Bunu yelek olarak ilk başta göstereceğim. Zaten Allah Allah, Allah Allah, seni atacağım, seni döveceğim. Al 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 bunu. Şimdi hemen sinirlendik çok. Aslında şurada ben yırtmaç bırakmak istiyordum. Yapsam mı yapmasam mı diye düşünüyorum. Yırtmaç bırakırsam aklımda bir model var. Onu yapmayı düşünüyorum ama bir saniye karar vermem lazım. Evet, farklı olsun diye ben yırtmaç payı bırakacağım. Yırtmacı istediğiniz gibi şuradan yapabilirsiniz. İsterseniz yapmayabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Ben farklı olsun diye buradan bırakacağım. Sadece şu motiften şu araya kadar, yani koltuk altı kısmına kadar birleştireceğim. Şimdi buradan bakıyorum. Şuradan girelim. Eşit bir şekilde olması için. Evet. Bu şekilde girdik. Şimdi birleştirme tekniğini de şu şekilde ayarlıyorum. 1, 2, 3 zincir. Şu trabzanların bakın eşit olması için böyle giriyoruz. 1, 2, 3. Bu şekilde hanımlar. Bakın her trabzanın kısmına batıyorsunuz. 3 tane yapmamın sebebi kasmasın diye, yanlar kasar diye. 3 tane zincir çekiyorsunuz. Ya da elinizde de dikebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Buradaki kol genişliğini ayarlayabilirsiniz. Ne kadar çok geniş istiyorsanız burada bırakabilirsiniz. Ama ben bir sıra daha sanki gideceğim. Evet, buradan buraya kadar yaptık, birleştirdik. Şimdi keselim. Biraz uzun keseyim. Şimdi
Diğer yeri de aynı bu teknikle birleştirin. Buradan buraya kadar ya da buradan buraya kadar aynı sayı ile birleştirin. Gelelim. Şimdi hanımlar, yanları birleştirdikten sonra güzel bir buralara fırfır yapmayı düşünüyorum. Şimdi onu göstereceğim nasıl yapacağımı. İnanın şu an yani birlikte örüyorum. Tahminen yürüttüm. Bir iki çalışma yaptım ama bakalım nasıl olacak. Şimdi buradan takıyoruz ipi. Biraz yakınlaştırdım. Şimdi normal önce bir komple çevresine güzelce sık iğne gidelim. Bakın bu şekilde. Şimdi buralar motifin trabzanların tepe noktaları olduğu için güzel de şimdi diğer kestirme olan yerlerde ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Bakın. Şimdi burada bu şekilde batmak zorundayım. Şimdi hanımlar boşluğa değil de trabzanın orta merkezine batıyoruz hanımlar. Bakın şöyle boşluğa değil, şöyle ipin ortasından delerek geçiyoruz. Bakın şöyle. Şimdi burası, bakın. Şimdi burası dönüş noktası olduğu için ve şöyle göstereyim, bakın tam şu üstü olduğu için burada artırma yapacağız. 2 3. Şimdi hemen buraya 1 2 3. Sonra yeterli. Sadece bu kadar. Aynı bu tekniği buradaki köşe dönüşünde de yapacağız. Bakın bu şekilde yapıyoruz. Şimdi arka kısma geldiğimizde kestirme yapacağız. Yakayı güzel toplamak için. Bakın bu şekilde topluyoruz. Şimdi buradan şu omuza kadar örelim. Şimdi bakın geldik yaka kısmına. Arkanın yakası. Şurası omuzu, böyle bir göstereyim. Şimdi hanımlar burada bir kestirme yapacağız. Çünkü şu arkası geniş olmaması için böyle yarım alıyoruz. Sık iğne zaten kestirmesi olacak. Şöyle bir kestirme, ikinci kestirme ve üçüncü kestirme. Sadece arkanın şu omuz geçişinde yaptım. Şimdi buradan buraya kadar geliyorum.
Evet, şimdi burada da 1 2, şimdi şurayı da yapalım. Evet. Bir kestirme, ikinci kestirme ve üçüncü kestirmeyi de yapıyorum. Normal sağ tarafta hangi işlemi yaptıysam aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi hemen göstereyim. Şimdi bakın, burayı nasıl ördüysem aynı geliyorsunuz. Burayı da o şekilde buraya kadar örelim. Sonra buradan da devam edeceğiz. Şimdi köşe dönüşü göstereceğim. Evet, köşeye geldik. Şimdi bu son trabzana 2 tane yapıyorum. Şimdi şu boşluğa 1 2 3 ve 4 tane yapıyorum. Şimdi hemen bunun yanına 2 tane yaparak tam keskin güzel bir dönüş yapmış oluyor. Tam köşeye böyle güzel bakın döndük. Bu işlem bu kadar. Tüm alt kısımlarını bu şekilde yapıyoruz. Başladığımız noktaya kadar öreceğiz hanımlar. Bakın şöyle bir uzakta zaten nasıl yapacağım bilemedim. Şimdi bakın alt kısım geliyorsunuz, aynı şekilde dönüyorsunuz. Burayı da aynı böyle komple başladığımız noktaya kadar geliyoruz hanımlar. Evet, geldik bu köşeyi de bakın aynı şekilde 2 tane yaptım. Buraya da 1 2 3 ve 4 tane yapıyorum ve birleştiriyorum. Şimdi fırfır için önce bir alt zemin ayarlayacağız. Hiç ipi kesmeden hemen şuradan böyle geliyoruz. Kaydırdık. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bakın. Bir tepe atladım. Hemen geldim buraya. 1 2 3. Bir tepe atladım. Şimdi burası motif olduğu için trabzan birit noktası. Diğer yerlerde de hemen hemen bu şekilde olacak ama orayı da göstereceğim. Bakın 3. Şimdi bakın geldik. Hemen buraya batıyoruz. 1 2 3. Geldik, hemen şuraya batıyoruz. Yani bu şekilde ayarlıyorsunuz hanımlar. Mesela şuraya atlıyorum, şuraya geliyorum, batıyorum. Hadi. Bakın bu şekilde yapıyoruz. Şimdi şunu bir uzaklaştıralım. Komple buradan geliyoruz. Şuraları da aynı teknikle yapıyoruz. Buraya kadar yapacağız. Ondan sonra fırfır yapacağız. Şimdi hanımlar, kapak böyle geleceği için buraya fırfır koymamamız lazım. Onun için burayı mecburen söküyorum bu şekilde. Fırfırı buradan başlatıp bu kapağı da bu şekilde buraya getirtip tamamlayacağız. Şimdi buraya kadar ördük. Şimdi bak, birlikte ördüğümüz için aradaki hemen detayı fark ettim.
Şimdi geldik şu hani var ya buraya köşeden buraya kadar geldik. Şimdi bol bol trabzan yapacağız. Hatta aslında geniş tığınız varsa, büyük kalın tığınız varsa şöyle bir deneme yapalım nasıl olacak. Hemen bakın bu yaptığımız üçgenlerin grubun içine böyle rahat rahat toplam 6 tane 7 tane trabzan dolduruyorum şu an bir tanesinin içine. Şimdi 2, 4, 5, 6 ve 7 diyelim. Şimdi deniyoruz. Evet, şimdi 7. Şimdi buraya da 3 tane yapacağız. Hatta 7, 8 desek. Böyle bol bol fırfırlı olsun. 1, 2, 3 ve 4 desek buraya. Şimdi hemen yanındaki şeye, yani 8'de 4 de yapabiliriz. 10'da 5 de yapabiliriz. Evet, daha güzel oluyor. 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir bakalım nasıl oluyor. Evet, şimdiden evet çok güzel fırfırlaşmaya başladı. Biraz daha yakınlaştırayım, bakın. Fırfır oluştu. Şimdi hemen bunun yanına 4. 1, 2, 3, 4. Hemen buraya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 4 tane yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bakalım. Evet. 4 tane dörtlü ve 8'li yapalım hanım. Bu şekilde fırfır oluşturuyoruz. Şimdi bakın ben şimdi komple aynı bu teknikle gidip geliyorum. Buraya kadar yapıyorum hanımlar. Sonucu merak ediyorum. Şimdi hanımlar önce bir çalışma yaptım. Video uzun olmasın diye hemen bir kolu yaptım. Ondan sonra şu kenarlarına şu pembe olan yeri gittim. Ama gerçekten çok güzel oldu. Hepsini göstereceğim size. Bu kenarlarına fırfırları komple bitirdikten sonra böyle güzel bildiğiniz örnek gidebilirsiniz. Şöyle yakınlaştırayım. Bakın şuradan başladım. Böyle güzel geldim. Normal kenar oyası bibik falan diyorlar. Hani ondan pıt pıt falan bir şeyler de diyorlar. Şu da yapılması gereken bir işlem var. Orayı da göstereyim. Normalde hemen gösteriyorum nasıl yaptığımı. 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bir sık iğne, ikinci sık iğne, 2 tane zincir çekiyorum. Hemen böyle boşluğa batıp çıkıyorum. Sonra bir sık iğne, ikinci sık iğne, 2 zincir. Bu şekilde kenar oyası gidiyorum. Tabi siz bildiğiniz başka kenar oyaları falan varsa onu da gidebilirsiniz. Şimdi bu yırtmaç olan kısmı şöyle 2 tane trabzan sık iğne yapıyorsunuz. Şurası dışarı fırlamaması için sadece şöyle 4 tane böyle zincir yürütmesi yapıyoruz. Sonra bir sık iğne, ikinci sık iğne yaparak örneği yapıyoruz. Bu şekilde de yırtmaç kısmını yapıyoruz ki hırkanın şuradaki görüntüsü daha şık dursun diye.
Bu teknikle yapıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz. Bakın normal köşe dönmesi yapıyorsunuz hanımlar. Şimdi hemen kol kısmına geçiyoruz. Bu arada fırfırları isterseniz 8-4'te 1 yaptıysanız diyelim, daha da az da yapabilirsiniz çok yoğunluk olursa, ya da böyle 6-6 da yapabilirsiniz, 5-5 de yapabilirsiniz, tamamen size kalmış bu fırfırın yoğunluğu. 5-5 de yaparsanız yani ideal olacaktır diye düşünüyorum, ama mutlaka buradaki şuraya kenar oyası mutlaka yapın. Daha güzel, bakın, yakayı toparlamış oluyor. Şimdi hemen şu kol kısmına geçiyoruz hanımlar. Kolda çok basit. Şuradan hemen elimdeki atık ipi değerlendirelim. Şimdi kolda yapmanız gereken önce bir sık iğne tekniği var. Önce sık iğne tekniği yapacaksınız. Şöyle hemen alt kısımdan başlıyoruz. Bir sık iğne, hemen şuraya batıyorum. İkinci sık iğne. Bu şekilde güzelce eşit bir şekilde sık iğneleri yapıyoruz hanımlar. Yani bu kolu böyle güzelce toplamamız lazım. Sık iğnenin üzerine örneğe gideceğiz. Eğer sık iğne yapmadan kola başlarsak kötü bir görüntü olur. Gelişi güzel sırayla batıyoruz. Bakın buralardaki boşluğu da iple, elle, iğneyle göstereceğim. Bunu herkes size söylemez. İlk defa size göstereceğim. Bunu da Instagram kanalında yayınlayacağım. Bakın böyle. Mesela örgülerinizde boşluk oluşuyor. Normal iğne ipi alacaksınız. Böyle içeriden gizli gizli tutturacaksınız. O kalan boşlukları kapatacaksınız. Bak, komple sık iğne gidiyorum. Mümkün olduğunca güzelce kol çevresini toparlıyoruz. Eğer kol çevresini toparlamadan sık iğne gidersek burası böyle çok geniş olacak. Çok kötü olacak. Bakın böyle gayet güzel kip duruyor kolu. Bu arada kolunun ucuna da bu desenden gidilecek. Şimdi biraz karıştı ortalık ama evet. Şimdi geldik. Ezan bir bitsin, hemen geliyorum. Bakın hanımlar, şu an komple çevresini bu pembenin gittim. Çok güzel oldu. Zaten bu bağcık falan hep göstereceğim. Bakın kol ucuna da bunu yaptım. Şimdi önce hemen kolu göstereyim size. Şimdi üçlü diyorum. Şimdi toplam burada ikili gruptan 23 adet var. Yani şöyle tek tek saydığımda şu şekilde, hani ikili saydığımda toplam 23 adet ikili grup var. Yani toplamda kaç trabzan oluyor? 46 tane trabzan olmuş oluyor. Ama biz ikili grup yaptığımız için 23 olarak saydım. Şimdi aynı teknikle ikili grup yapıyoruz hanımlar.
Şimdi burada bir boşluk atlıyoruz. İkinciye batıyorum. Bu şekilde komple çevresini önce bakın dışarıdan örüyorum. Sonra içeriden öreceğim. Bir iç bir dış yapmak zorundayım. Çünkü örerken bakın bunu bir önden bir arkadan bir önden bir arkadan ördüğümüz için bakın burada desen oluştu. Eğer ben kolu tek yön örmüş olsaydım aynı deseni buradaki oluşan deseni burada oluşturmazdı. Bir içeriden bir dışarıdan ördüğüm için aynı formda oldu. Ama dışarıdan örseydim hep sürekli burası çok farklı bir desen olmuş olacaktı. Onun için şu an bakın dış kısımdan örüyorum. Bakın bu şekilde. Ben şimdi komple güzelce gidiyorum. Bakın sık iğneden sonra güzelce gidiyorum. Buraya kadar gelelim. Dediğim gibi ben bu kolu 23 tane gruplu ikili yaptım. Aynı şekilde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daha 14 sıramda 14 tane de grubum var. Yapıp geliyorum. Evet şimdi geldik. Bakın 22 tane oldu. Hemen buraya 23'ü de sıkıştırıyorum. Hiç sıkıntı değil. Hani boşluk falan atlamadım. Zaten koltuk altına geliyor. Şimdi bakın birleştiriyorum. Şimdi dışarıdan örüyordum. Şimdi 2 zincir çektim. Döndüm. Döndüm. 2 zincir çektim. Hemen bakın 2 trabzan. Bakın burada hemen bunun ortasına 1 ve 2 tane yapıp kolu bu şekilde örüyorum. Şimdi ikinci sırayı bitirdikten sonra da dışarıdan öreceğim. Şimdi bakın kolun iç kısmından fark ettiyseniz bakın içten yapıyorum. Eğer bunu tek yön yaparsanız hani kötü durur. Kol ayrı desen de olur. Beden ayrı desen olur. Yani bu tarz hırkalarda zaten tüm bu şekilde hırkalarda kolu da aynı bu şekilde örmek zorundasınız. Yani ne yaparsanız yapın. Normal düz trabzan yapın ya da başka bir model düzenleyin. Yani nasıl bedeni gittiyseniz aynı teknikle de kolu yapmak zorundasınız. Yoksa orası ayrı, burası ayrı bir görüntü oluşur. Bütünlemez yani. Bu da bir güzel bir detaydır. Şimdi bakın. Böyle devam ediyoruz. Bu arada Rıfkı'yı kızıma kilitledim. Kızım ilgileniyor şu an onunla. Rahat rahat da örüyorum. Ya bu ip o kadar güzel ki simli, şu an ekranda falan zaten gözükmüyor. Bir de böyle etrafını pembeyle döndüm. Yani o kadar güzel duruyor ki hırkaya. Bayıldım. Ya bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum ben de. Şimdi 3'ü de göstereceğim. 3. sırayı da göstereceğim. Kesmedim. Uzun oldu ama yapacak bir şey yok. Zaten koldan sonra da bitiyor hırkamız. Bağcık kısımlarını göstereceğim size. Evet bakın burada da var. Şimdi bakın iç kısmı bitirdim. Şimdi birleştiriyorum. 2 zincir çektim, döndüm. Bu sefer dışarıdan.
Bakın 2 zincir çektim, hemen buraya geldi. Hem koltuk altı çizgimizde kaymıyor. Sanki böyle hiç anlaşılmıyor zaten. Yani hiç başlangıç yeri de anlaşılmıyor. Sadece şurada 2 zincir çektiğimiz için. Yani dümdüz oluyor koltuk altı çizgisi. Bu şekilde kolu hanımlar tamamlıyoruz. Yani bu. 3'ü dışarıdan ördüm. Şimdi 4. sırayı da içeriden öreceğim. Biraz uzaklaştıralım. Şimdi hemen şöyle göstereyim. Şu kamerayı da böyle biraz bu şekilde ayarlayalım. Evet, kolu anladınız. Toplam kaç sıra ördüğümü de göstereceğim. Şu şekilde koltuk altından katlıyorsunuz. Bakın beden uzunluğuna gelene kadar öreceksiniz. Ben arada renk attım. Dilerseniz siz de renk atabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor, renk atarsanız tavsiye ediyorum. Sonra da kenar oyası, buradaki aynı kenar oyasını buraya da uyguladım. Tabii siz istediğiniz gibi kenar oyası uygulayabilirsiniz. Şimdi bitirdikten sonra bakın normal düz trabzan ördüm. Buraya örüyorsunuz. Ön kapak üste geleceği için. Buraya bir de normal düz trabzan yapacaksınız. Hemen gösteriyorum nasıl eklediğimi. Tığ ne yaptım kaşı göz arası. Buradaymış. Bakın şuradan, bakın köşe noktası burası ya. Bunu böyle yapıyorsunuz, tamam mı? Şuradan hemen tam dikiş hizasından. Toplam ben 4 trabzanı örerek kemer oluşturdum uzunca. İstediğiniz kadar kemer uzunluğunu yapabilirsiniz. Tamamıyla zaten size kalmış. Bir 23-25 sıra örüyorum. Daha da uzun ya da kısa da örebilirsiniz. Bu şekilde normal trabzan yapıyoruz hanımlar. Bakın bu şekilde atlamışım. Normal düz bildiğiniz üzere uzun bir kemer yapıyorsunuz. Şimdi buraya düğme dikeceğiz. Bu kısma da kordon yapacağız. Kordonu yapmamızın sebebi burayı birbirine eklemek için. Şimdi hemen ben bunu sökeyim. Size kordon yapmayı da göstereyim. Ve hırkamız bitiriyor. Son halini paylaşacağım. Bitmiş halini göstereceğim. Şöyle Allah. Şimdi kordon kısmında aynı bu şekilde geliyorsunuz, tamam mı? Şuradan işaretledik. Çok basit bu da zaten. Bir tane böyle şuradan geliyorum. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tane zincir çekiyorum. Şimdi normal geliyoruz. Normal trabzan yapıyoruz. Bu şekilde trabzan zincirleri dolduruyoruz hanımlar. Evet. Şimdi bunu geliyorsunuz komple buraya kadar örüyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Bu kadar. Şimdi ben hırkayı güzelce komple bitireyim. Size söylediğim bir teknik vardı ya, o tekniği buraya uygulayacağım. Şu delikleri nasıl kapatırız onu göstereceğim. Gerçekten çok güzel bir teknik. Komple hırkayı bitirelim, gelelim. Hırkayı bitirdim. Gerçekten çok güzel oldu. Yani tahmin ettiğimden daha da güzel gözüküyor şu an. Bakın buraya düğmeye diktim. Bundan istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yani rahatlıkla çocuklar hani kilo alır, zayıf olur, büyür. Yani bu genişlik o kadar güzel ki bunu ayarlamak. Yani her bedene göre uyar hanımlar. Şimdi size dediğim bir taktik vardı. O taktiği hemen göstereceğim. Bakın. Şimdi şuradaki boşluklardan ben rahatsız oluyorum. Bu normalde oluyor. Herkes de kim yaparsa yapsın aynı şekilde oluyor. Ben burayı ne yapıyorum biliyor musunuz?
Şöyle ipi alıyorum. Hiç katından falan da ayırmıyorum. Şöyle geçiriyorum. Daha da hırkanın içini temizlemedim. Temizleyeceğim. Bu teknik o kadar güzel ki şu boşluk olan yerleri şöyle gizli dikiş yapar gibi, bakın şöyle, hiç anlaşılmıyor bile yani. Bu tığ da şöyle, hiç sakın böyle sıkmayın, böyle hafif hafif böyle gevşek bırakın. Şu boşlukları böyle ip geçirir gibi, yedirir gibi. Bakın. Hiçbir şekilde zaten anlaşılmıyor. Burası kenar olduğu için bu kenar kısımlarında genelde bu oluyor. Bakın şimdi daha iyi oldu, toparlandı. Hiçbir şekilde zaten dikildiği de anlaşılmıyor. Bu tekniği genelde kimse bilmez. Aslında ben bunu anlatacaktım da daha önceden sizlere de nedense hiç anlatmadım. Unutmuşumdur illaki. Şöyle. Mesela bazen örgülerde oluyor bu yani. Köşelerde, kenarlarında. Böyle ipi altından yedirmeye çalışıyorum yani. Bakın burada bayağı bir boşluk var mesela. Bakın şimdiki haline, bir de şuraya bakın. Bak şu boşlukları bu şekilde yediriyoruz. Yani bu teknik o kadar güzel bir teknik ki. Yani şimdi anladım. Bu tekniği de verdiğime göre yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi de bekliyorum. Abone olmadıysanız abone olun. Çünkü sizler sayesinde kanalım büyüyor hanımlar. Sizin aslında şu şekilde bayağı bir emek veriyorum. Emeğim karşılığında eğer gerçekten beğendiyseniz yorum yapın. Beğenmediyseniz beğenmedim de diyebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Şurada şu eksiğim var. Burada bu eksiğim var. Söyleyin mutlaka. Aklıma geldikçe ben bunları elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Uzatmamaya çalışıyorum. Yani bir şekilde hatalarımı da düzeltmeye çalışıyorum. Bu şekilde bakın. Bir buna bakın. Bir de bakın buraya bakın. Aradaki bakın farkı göreceksiniz zaten. Mutlaka bunu yapın ve hırkamız bu kadar. Bu şekilde. Hemen ben bunun eteğini de yapıp anlatacağım. Güzel bir etek modeli gelecek. Evet anneler, erkek anneleri isyanlarda bu modelden sonra erkek ürünü anlatacağım inşallah. Sizler için elbette. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.